Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılarla ilgili bir test çalışması yapacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırırsınız. Böylece doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım. 39 sayısında kaç onluk kaç birlik vardır? Biliyorsunuz burası onluklar. Yani baştaki olan yer onluklardı. Diğer kısım 9'un olduğu yer birlikler. Yani 3 tane onluk 9 tane birlik olması lazım. Şıklara şöyle bir baktığımızda cevap B şıkkı olacak. Doğru olarak burada yazılmış. Diğer şıklar doğru değil. 6 birlik 4 onluktan oluşan sayı hangisidir? Bakın onluklar dedik ya başa gelecek, birlikler daha sonra gelecek. Yani 4 onluk burada var başta. Bunlarda zaten başa 6 onluk konmuş. Demek ki bunlar doğru değil. 4 onluk ve 6 birlik burası. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü soru. 52 ile 54 sayısı arasındaki sayı hangisidir? 63 mü, 55 mi yoksa 53 mü? Evet, sizler de doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Doğru cevap C şıkkı, 53 sayısı bu iki sayının arasında yer alıyor. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki hangi gruptaki varlıklar bir deste kavramına daha uygundur? Şimdi bir deste olması için 10 adet olması lazım. Bakıyorum A şıkkında evet 3, 6, 9 tane var. Bu olmadı. B şıkkına bakalım. 3, 6, 9, 10. Demek ki B şıkkındaki varlıklar bir deste olmuş. C şıkkında zaten birbiriyle aynı olmayan varlıklar var. Yani patlıcan var, elma var, domates var. Yani zaten bir de sayısı 10 tane değil. Bakın 3, 6, 10, 11 tane. O zaman o da uygun değil. Cevap olarak B şıkkını işaretledik. 5. Aşağıdaki kalemlere kaç kalem daha eklerseniz bir düzine kaleminiz olur. Şimdi ne kadar kalem var bakıyorum. 3, 6, 9 tane. Bir düzine olması için 12 tane olması gerekiyor. Şimdi 9'dan sonra 4 tane koyarsam fazla olur. 13 tane olur. Ama B şıkkında 2 tane var. Bu da az gelir. 11 tane oluyor. En uygun C şıkkı tabii ki. 3 tane daha koyduğumuzda 12 oluyor ve bir düzine oluyor. Diğer şıklarla bir düzine olmuyor. Cevabımız C şıkkı oldu. 6. 57, 41, 45 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada şunu hatırlatmak istiyorum. En büyüğü bulmak istiyorsak ilk önce onluklara bakacağız. Onlar basamağına. Bakın 5 onluk var, 4 onluk ve 4 onluk. Demek ki 5 sayısı diğerlerinden büyük olduğuna göre 57 birinci olacak. Birinci olacak bu. Peki daha sonra kim ikinci olacak? Bunda 4 onluk, bu da 4 onluk. Öğretmenim aynı bunlar derseniz tabii ki onluklar aynı olunca birliklere bakıyoruz. Bir tane birlik, 5 tane birlik. 5 tane birlik birden daha fazla. O zaman 45 sayısı ikinci olacak. Ve 41 sayısı en sonda. Üçüncü olacak. Bakıyoruz doğru cevap A şıkkında. A şıkkını işaretleyelim. Bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanmış halini bulduk. 27 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım A şıkkında 10, 20, 30, 37 var. Olmadı. Burada ise 10, 17, 24 oluyor. Burada ise 10, 20 ve 7, 27. Demek ki doğru cevap C şıkkı. Ve diğer kağıdımıza bakalım. 8. soru. Bir yarışta üçüncüyü geçtiğinizde kaçıncı olursunuz? Evet, bunu bir resimle göstereyim. Örneğin bir çocuk koşuyor. Bu yaklaşmış. Burası da hedef olsun. Bu şu anda birinci. Arkasından koşan başka bir çocuk şu anda şuna yazalım birinci durumda. Bu ikinci durumda. Bu da üçüncü durumda. Şu anda koşuyorlar. Diyor ki üçüncüyü geçtiğinizde yani siz de geliyorsunuz arkadan hızlı koşmaya başladınız. Geliyorsunuz ve üçüncüyü geçiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. O zaman ne oldu? Siz üçüncü oldunuz. Değil mi? Demek ki üçüncüyü geçtiğinizde siz üçüncü oluyorsunuz. Cevap C şıkkı oluyor o zaman. 9. Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım 24 sayısı 2 onluk 8 birlik. Olmadı. 4 birlik olacaktı çünkü. 50. 5 onluk 5 birlik. Bu da yanlış. 59. 5 onluk 9 birlik. İşte doğru olan seçenek C şıkkı işaretledik. 10. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Ne yapıyorduk? Onluklara bakıyorduk. 7 onluk, 8 onluk, 7 onluk.
8 7'lerden çok olduğu için birliklere bakmamıza gerek kalmadı. Demek ki 87 sayısı diğerlerinden büyük. Hemen diğer kağıdımıza bakalım. 11. 24 doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 24 sayısında 4 birlik vardır. Doğru, 4 birlik var. 24 sayısında 20 onluk var diyor. Yanlış. Çünkü 2 onluk var. 24 sayısında 2 onluk 4 birlik var. Bu ifade de doğru. B şıkkını işaretledik. 12. 50, 55, 57, 59, 67 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan 3. sayı hangisi olur diyor. İsterseniz ilk önce rakamla yazalım. 50, 55, 57, 59 ve 67. İlk önce onluklara bakalım. 5, 5, 5, 5, 6. O zaman burası birinci. Ne diyordu? Baştan 3. diyordu değil mi? Biz birinciyi bulduk. Şimdi ikinciyi bulacağız. 5, 5, 5, 5. Bunlar aynıydı. Şimdi birliklere bakalım. 0, 5, 7 ve 9. Bu daha büyük. O zaman bu ikinci. İşte sıra geldi üçüncüye. Bakın 7 diğerlerinden büyük. O zaman 3. sırada, baştan 3. sırada 57 sayısı oluyor. Yani cevap B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. 13. Aşağıdaki sayılardan hangisi 69 sayısından küçüktür diyor. Bakıyoruz 66, 96 ve 89 var. Evet, sizler de doğru cevabı eminim buldunuz. 66 sayısı 69'dan küçük. Biz de bunu arıyorduk. A şıkkını işaretledik. 65 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapıyorduk onluğa yuvarlarken? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağında 5 var. Birler basamağında eğer 5 ya da 6 ya da 7 ya da 8 ve ya da 9 varsa bunlar ileriye yuvarlanıyor bu sayı. Yani 65 sayısı ileriye gidecek. İleride hangi onluk var? 60. Bakın burada 60 var. İleride o zaman 70 olacak. Demek ki 65 sayısı 70'e yuvarlanıyor en yakın onluk olarak. Peki diğer rakamları da söyleyeyim. Mesela burada birler basamağında 4 olsaydı ya da 3 olsaydı ya da 2 olsaydı ya da 1 olsaydı ne olurdu? Bunlar da geriye dönerdi o zaman. Mesela bu sayı 65 değil de 64 olsaydı o zaman geriye dönecekti ve 60'a yuvarlanacaktı. Ama 5 olduğu için biz tabii mecburen B şıkkını işaretledik. 15. En yakın onluğa yuvarlandığında 70 olan sayıların en büyüğü kaçtır? Şimdi burada genelde öğrenciler 69 zannediyor ama değil. Çünkü 70'e yuvarlanan sayıları hatırlayalım. Kimler yuvarlanıyor 70'e? 69 var değil mi? 70'e yuvarlanan. 68 var. 67 var. 66 da 70'e gidiyor. 65 de 70'e gidiyor. 64'ü yazamıyorum. Çünkü 64 geriye dönüyor. Bu 60'a dönecek. Bu olmaz. Başka yok mu? Var tabii ki. 70'e yuvarlanan mesela 70'in önünde bir sayı var. 71. Çünkü 1 olduğu için geri dönüyor. 72 var. 73 var. Ve 74 var. Çünkü 74 sayısının birler basamağında 4 olduğu için geriye dönecek. 70'e yuvarlanacak. İşte 70'e yuvarlanan sayıları yazdım zaten. Bunların en büyüğü kim? Tabii ki 74. O zaman cevap C şıkkı 74 oluyor. Son kağıdımızda yapalım. 2 basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir diyor. 99, 10 ve 89 var. Tabii ki doğru cevap 99. 2 basamaklı sayıların en büyüğü 99. Onlar basamağında 5 olan 2 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi 2 basamaklı en büyük doğal sayı yukarıda 99'da. Ama burada bir şart var bakın bu soruda. Onlar basamağında 5 olsun diyor. Şöyle 2 basamak koyalım. Onlar basamağına 5'i koymak zorundayız. Öyle diyor çünkü. En büyük diyor. En büyük olması için o zaman ne yapmalıyım birler basamağını? En büyük rakam kim? 9. O zaman buraya da 9 koymalıyım. Demek ki onlar basamağında 5 olan en büyük 2 basamaklı doğal sayı 59'muş. Buradaki cevabımız B şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.